Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için arapaşı çorbası ve hamurunu hazırlıyorum. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. Bir tane yıkanmış horozum var. Düdüklü tencerenin içine alıyorum. Horoz yerine tavuk da kullanabilirsiniz. Üzerini geçecek kadar suyla dolduralım. Üzerine alarak kapağını kapatarak yumuşayana kadar haşlamayı bırakalım. Tavuğumuz piştikten sonra kapağını açalım. 2 tatlı kaşığı tuz atalım. Bir miktar daha pişirmeye devam edelim. Haşlanan tavuğumu suyunu süzerek geniş bir tabağın içine alıyorum ve soğutmayı bırakıyorum. Evet, horozumuzu soğuduktan sonra ince ince didikleyelim. Hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Horozumu didikledim, artık hazır. Tencerenin içine 1 su bardağı dolusu un alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz karıştıralım. 1 su bardağı dolusu su ekleyelim. Tuz hale gelene kadar karıştıralım. Daha sonra ocağın altını yakarak orta ateşte koyu muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirmeyi bırakalım. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Sürekli karıştırarak pişiriyorum. Evet, kaynadı, fokur fokur kıvam aldı. Altını hemen kapatıyorum. Suyla ıslatarak suyunu boşaltıyorum. Hazırladığım hamuru tepsiye hızlı bir şekilde dökerek yayıyorum. Kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Hamurumuz için geniş bir tencerenin içine 2 yemek kaşığı dolusu un alalım. Unu kısık ateşte sürekli karıştırarak kokusu çıkana kadar kavuralım. Rengi ve kokusu çıkınca 1 fincan sıvı yağ ekleyelim. Yağ miktarı az gelirse bir miktar daha ekleyebilirsiniz. Kavurmaya devam ediyorum. 1,5 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Çok az da domates suyu ekledikten sonra kavurma işlemine devam ediyorum.
6-7 adet yıkanmış kuru acı biber ekliyorum. Karabiber, kırmızı acı pul biber de ekledikten sonra kavurma işlemine devam edelim. 1 su bardağına yakın soğuk suyu ilave edelim ve hamuru açalım. Üzerine haşladığımız horozun suyunu süzerek tencereye alalım. Sürekli karıştırarak koyu kıvam alana kadar pişirelim. Çorbam kaynamaya başladı. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Dediğimiz horozun etini çorbaya ilave ediyorum. Evet, şöyle bir karıştıralım. Artık çorbam hazır. Gördüğünüz gibi bol taneli, bol acılı harika bir çorba oldu. Altını kapatmayın. Kısık olacak şekilde ayarlayın. Ocakta kaynamaya devam etsin. Evet, soğuttuğumuz hamuru baklava dilimi olacak şekilde keselim. Hamuru sabahtan yaparsanız daha kıvamlı bir hamur elde etmiş olursunuz. Dinlendirme aşaması çok önemlidir. Önce artı şeklinde kestim, daha sonra baklava dilimlerine kesiyorum. Kestikten sonra çıkardığım parçaları kenarlara alıyorum. Arap aşının hamuru artık hazır. Kaseye aldım. Orta kısmını alıyorum. Evet, şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Hamuruyla birlikte ikram edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.